Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın ikinci durağında yönetmen Tuğrul Sarıkaya bizlere eşlik ediyor stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi şahane bir belgeseli konuşacağız. Amerika San Francisco'da Balkan Sisko adındaki belgeseliniz büyük beğeni topladı. Birçok ödüle layık görüldü. Gerçekten Türk belgeselciliğinin yeni gururu oldunuz adeta. Teşekkür Öncelikle ederim. Kültür Yolu ailesi olarak sizleri tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Ayrıntıları da dinlemek isteriz. Gerçekten ismi de ilginç. Evet. Neler söylersiniz? Nereden başlayalım? Belki Balkan Sisko'nun biraz nasıl çekildiğinden size yani nasıl bir Hatta fikirdi? fikir aşamasından yıllar önceye mi gideceğiz yoksa daha yeni bir fikir mi? Yani yıllar önceye tabii ki gideceğiz. Harika. İlk etapta ben daha önce 6 sene Amerika San Francisco'da yaşadım. Amerika San Francisco'da yaşarken ilk gittiğimde tabii biraz kültürel olarak yabancılık hissediyordum. Bu hissetmenin içerisinde San Francisco sokaklarında yürürken uzaklardan böyle tanıdık sesler kulağıma geldi. Ve yaklaştığımda gördüğümde küçücük bir alanda "İlle de Roman Olsun" şarkısını söyleyen Amerikalılar kırık Türkçeleriyle şarkıyla beraber dans edenler, çalanlar, acayip bir ortam. Harika. Ve o yabancılık hissinin o atmış olmanın verdiği sevinç biraz da şaşkınlık, yani Amerikalılar neden böyle bir şey yapsın? Ve fark ettim ki her pazar günü bunu tekrarlıyorlar. Bizim Balkan Sisko belgeselimiz de bu şekilde başlıyor aslında. Ana karakterimiz Duygu Gün. Duygu benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bir Türk ekspat aslında. Kendi hikayesi de bu. Ve dünyanın çok çeşitli yerlerinde yaşamış, şehirlerinde yaşamış ve her gittiği yerde de kendi kültüründen bir şeyler arayan bir kadın. Orada da San Francisco sokaklarında bir Balkan bandosuna tesadüf ediyor. Ve ardından takip ettikçe sürekli bir Balkan sahnesi olduğunu San Francisco'da keşfediyor. Önce her hafta olan bir Balkan Sundays, işte 2 ayda bir yapılan bir Kafana Balkan derken ve bunun sürecin 1960'lardan beri gelen o kadar eski. Evet, bir ilgi olduğunu keşfediyor. Yani 60'lardan beridir Amerikalılar, yani Amerikalılar, yani Balkan göçmeni Amerikalılar değil, tabii ki onlar Hiç da bu var. kültürü bilmezken tanışıp ayrı bir sempati duymaya başlayanlar. Evet. Entelektüel bilgiyle başladığını zannediyorum. Çünkü hikaye bana onu biraz gösterdi. Ama zaman içerisinde bu insanlar, Amerikalılar bu Balkan müziğine bence aşık olmuşlar. Çok Tınısına sevmişler. değil mi? Evet. Ve bunu daha sonra kendileri çalmayı öğrenmişler. Daha sonra bunu çocuklarına öğretmişler. Çocukları çocuklarını öğretmiş falan, böyle bir süreç Zaten o bir gelmiş. kere kana girdiği zaman, şimdi bu sohbeti yaparken bile insanın içi kıpır kıpır oluyor. Evet. O biraz önce "ille de roman olsun" dediniz ya. Hı hı. Şu an ritmi benim zihnimde. Evet. Öyle bir etkisi var. Gerçekten öyle. Yani Balkan müziği öyle. Balkan kültürü öyle. Çok canlı ve Doğru. Mutluluk veren. mutluluk veriyor. Hüznü de var aslında. Ama hüznün içerisinde de yani o belgeselde bazıları bunu çok güzel anlatıyor. Bir Sırp dostumuz orada, sanatçı dostumuz. Yani hüzün ve mutluluk bir arada diyor. Yani Balkan müziğinin böyle bir yapısı var. Avrupa standartları dışında bir müzik. Onun için de Amerikalıların çok ilgi gösterdiğini tahmin ediyorum. Şimdi bir pazar günleri, her hafta pazar günü bir etkinlik oluyordu dediniz. Bir de ayda bir, 2 ayda daha bir. büyük, 2 ayda bir Hı hı. daha büyük bir organizasyon yapıyorlar. Onları bir sevgili dinleyenlerimizle paylaşalım mı? Pazar günleri sizin de şahit olduğunuz belki. O 2 ayda bir olan neler yaşanıyor? Yani şöyle bir durum, her pazar günü olan etkinlikte küçücük bir alan, böyle zihninizde hayal edin. Ve içeride dediğim gibi Balkan müziklerini, hatta bizim burada roman müziği dediğimiz müzikleri söyleyen, çalan insanlar, Amerikalı çoğunlukla. Buna eklemlenen Meksikalılar, yani Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan Balkan müziğiyle dans eden insanlar hayal edin. Arkasından tabii ki Amerikalılar ve bölgenin insanları da. Balkan müziği biraz Orta Doğu'ya doğru bir geçişkenliği de vardır. Onun için İranlıları da orada hayal edin. Küçücük bir alanda dans ediyorlar ve hınca hınç dolu. Çok eğlenceli bir ortam. Kafana Balkan ise çok daha büyük bir organizasyon.
bu pazarları olan etkinlikten biraz daha profesyonel diyeyim. Yani o daha samimi, bu daha büyük bir şey. Ama Balkan müziğinin samimiyetini kaybetmek zaten çok zordur. Ne kadar büyük olursa olsun o samimiyeti hissediyorsunuz. Çok daha kalabalık. Tabii ki orada çok değerli müzisyenler de geliyor şehir dışından. Mesela İsmail Lumanovski geliyor, orada çalıyor. Bizim de çok aşina olduğumuz klarnetine. Böyle büyük bir etkinlik. Ve başka etkinlikler de var. Berkeley'de başka etkinlikler yapılıyor. Yunan müziği yapanlar var. Daha eski tarzda müzikler yapanlar var. Yani Aslında müzik evrenseldir sözü tam olarak hayat buluyor. evet, kesinlikle. Söylediğiniz yerlerde. Evet. Bir de şöyle bir husus var. Balkan ülkeleri tarihsel olarak genellikle birbiriyle kavgalı diyebileceğimiz halklardan oluşan ülkeler. Yani Sırp'la Boşnak, Yunan'la Türk'ü düşünün. Yani Türk'le Sırb'ı düşünün. Acayip bir... Doğru, tabii hatta ki, belgeselde de biraz önce siz de söylediniz, bir Sırp arkadaşımızın evet. söylediklerine de Hı hı. yer verdik diye. Doğru söylüyorsunuz ama şimdi tarihe baktığımız zaman Ama o müzik, o kültür her nasıl bir şeyi şeyse unutturuyor. unutturuyor. Evet. Yani Sırp'la Boşnak'ın arasındaki şeyleri unutturabilecek kadar Kuvvetli. kuvvetli bir şey. Hakikaten çok acı tecrübeleri oldu tabii ki insanların. Ama yaraları sarma açısından ve insanların bir arada olması açısından biraz da kimliklerimizi, bazı alanlarda tabii ki kimlikler önemli. Ya bazen de bırakmak gerekiyor. Yani müzik onu beceriyor orada, San Francisco'da. İşte güzel yanlarını aldığımız zaman müzik başarıyor dediniz. Evet. O güzel taraflarını aldığımız zaman aslında o kültürler arası iletişim, etkileşim, sizin de olduğunuz yerlerde, hatta belgeseli çekerken bile birbirinden çok farklı kültürlerde yetişmiş, Evet. çok farklı ailelerde, durumlarda yetişmiş insanların birleşme noktasını aslında seyirciyle paylaşıyorsunuz. Evet. Ne kadar farklı, kaç kişi var belgeselin içinde görüş bildiren? Hiç saymadım aslında. Yani çok Ama kişi var. çoktur değil Evet. mi? Ki hepsi birbirinden farklı farklı. Evet. Farklı kültürlerden, farklı backgroundlardan, farklı türde sanat icra edenler var. Dansçılar var mesela. Yani Fusion Belly Dance diye bir akım var mesela. Bu Balkan müzikleriyle beraber elektronik müziği harmanlayıp onunla bir dans performansı ve aynı zamanda elektronik müzikle, rap müziğiyle. Mesela El Salvadorlu bir rapçi var. Pardon, Porto Rikolu bir rapçi Evet. var belgeselin içerisinde. Balkan müziğiyle beraber rap yapıyor ve diyor ki Balkan müziği rap yapılabilecek en güzel müzik diyor. Yani böyle bir sevgiyle bahsediyor Balkan müziğinden. Tabii Beats Siz Antik gibi. dinlediniz mi? Tabii, Balkan müziğiyle rap nasıl oluyor? çok Hoşunuza güzel. gitti mi? Yani tabii bayıldım. Müthiş. Çünkü onun onu tabiriyle anlatayım. Belgeseli izleyenler de görecektir onu. Diyor ki rap müziğinde, Batı müziğinde, Batı tarzı rap müziğinde ritim bazen tek düzedir diyor. Dum tak, dum dum tak diye gider diyor. Ama Balkan müziğinde şöyle bir şey yapar diyor. Dumbraka, puturaka, tupuraka. Tam Hani bu aslında şekilde, çok uygun değil mi rap'e? evet, bir tür festival diyor zihnimde canlanıyor Evet. diyor ve onunla beraber rap yapıyorum diyor. O şekilde Hiç anlatıyor. uğraştırmaz da. Siz Evet. o müziğe kendinizi bırakırsanız otomatik olarak sözler ağzınızdan hızlı hızlı çıkar zaten. Evet, Değil evet, mi? evet. O şekilde anlattı gerçekten. Şimdi sizin de bir cümleniz var. Müziğin sınırları aşan büyüleyici gücünü kanıtlama fırsatı olarak görüyor bu yapımı. Müthiş bir tespit. Teşekkür ederim. Tam manasıyla aslında belgeselin kaç dakika belgesel? 57 dakikalık bir versiyonumuz var. 60 dakikayı geçkin bir versiyonumuz daha var. Yani aynı belgeselin biraz daha kısaltılmış hali. Uzun metrajlı bir belgesel. Nerelerde gerçekleşti çekimler? Amerika'da, San Francisco'da Amerika'da, ve San Francisco'da, Berkeley'de ve Bay Area deniyor. Yani Körfez bölgesi deniyor. Yani San Francisco ve çevre illeri mi diyeyim artık. Oralarda gerçekleşti. Ve San Francisco'da büyük ilgi topladı belgeselimiz aslında. evet, biraz oradaki anları da konuşmak istiyorum. Hem sizin en belgesel çekim sürecinde yaşadığınız deneyimler, tecrübeler, hem de ondan sonrası da geri dönüşler. Evet.
İlk etapta Balkan Sisko, San Francisco Sanat Komisyonu'nun ilgisini çekti. San Francisco Sanat Komisyonu şehrin bir sanat komisyonu ve değerli bulduğu, kıymetli bulduğu sanat eserlerini, özellikle de San Francisco kültürünü tanıtan, güzel bir şekilde tanıtan sanat eserlerine bir fon sağlıyor. Bize güzel, yüklü miktarda bir fon ayırdılar. Bu fon sayesinde biz orada gösterimler yapabildik, galamızı yapabildik. Galamız çok eğlenceli bir gala oldu. Gelen misafirlerimize baklava dağıttık. Evet, tahmin edebiliyoruz. Evet, çok güzel. Hem belgeselin içeriği dolayısıyla Evet. hem de tabii ki bir Türk yapımcının ve ekibin orada Evet. eminim misafirperverliğimizi sonuna kadar hissettirmişsinizdir. Evet. Aynı zamanda belgeselde yemeklerle de ilgili bir şey söylemek isterim. Baklavadan bahsetmişken. Belgeselin bir kısmında da bir börek sahnesi var. Börek bizim için orada bir sembol ifade ediyor Balkan Sisko'da. Biz börek yapıyoruz belgeselin içerisinde. Duygu baş karakterimiz. Çünkü böreğin şöyle bir durumu var. Bütün Balkan ülkelerinde çok sevilerek tüketilen Kıymetlidir bir şey. tabii. Ve herkes de buna börek diyor. Yani birisi bureki diyor, öbürü böreki diyor. Yani bütün Balkan ülkelerinde böyle bir kültür var. Onun da birleştirici tarafını bir sembolizm olarak Balkan Sisko belgeselinde kullandık. Harika, bir yemeğin de birleştirici gücü Evet, var. evet. Öyle bölge ülkelerinde zaten gidenler bilir. Aç kalmazsınız Balkanlarda. Yani böyle seçiciyseniz özellikle yemek konusunda. Herkese hitap eder değil mi? Evet. Çok farklı değildir ama çok da lezzetlidir bunun Evet, yanında. aynen öyle. Onun için tüm kültürlere hitap edebilir. Çok Evet. farklı bir damak tadı gibi gelmez deneyimlediğiniz zaman. Ya da bize mi öyle geliyor acaba? Yani Yakınız çünkü. tabii ama bu tarz yemeklere yurt dışında da ilgi olduğunu biliyorum ben. Peki biraz Duygu Gün'den de bahsedelim mi? Daha Tabii. ayrıntılı. Tabii. Çünkü ana karakterimiz nasıl başlıyor? Belki belgeselin başlangıcı, biraz gidişatını da şöyle hafif hafif sevgili dinleyenlerimizle paylaşabiliriz. Tabii. Şimdi Duygu benim aslında Balkan Sundays, Balkan pazarlarını her pazarda olan, her pazar gerçekleştiren bu etkinlikte tanıştığım birisi. Bir eline aldı mikrofonu ve şarkı söylemeye başladı. Ben de gittim diğer mikrofonu aldım, beraber söylüyoruz falan. Bu şekilde tanıştık o Balkan etkinliğinde, sohbet ettik. Çok kabiliyetli bir kadın. Çok dil bilir. Yani 5 dil bildiğini biliyorum. Belki daha fazlasını da biliyordur. Dünyanın çok farklı yerlerinde yaşamış. Aynı zamanda bir müzisyen. Yani çok iyi şarkı söyler. Türk sanat müziğiyle ilgili, Türk halk müziğiyle ilgili çok güzel bir repertuarı vardır. Ve onun bu ilgisini de bildiğim için ve bizim de video prodüksiyon kabiliyetlerimiz. Ben Amerika'dayken video prodüksiyon işleri yapıyordum zaten. Ve Özgen Göksoy da benim ortağım. O beraber. da filmin görüntü yönetmenliğini yaptı. Aslında bu üç arkadaşın hayal gücü ve tutkusunun ortaya çıkmış hali son aşamasında belgeseli böyle de tanımlayabiliriz sanırım. Evet, kesinlikle öyle. Ona bu teklifi sundum ve o da tabii ki severek kabul etti ve Duygu'nun emeği çok büyük bu filmin içerisinde. Çünkü o kültüre biraz o kültürle hemhal olmuş birisinin de Tabii daha yakından biliyor. tabii ki. Onun avantajını çok yaşadık. Zaten Özgen de gerçekten kamerada vizörüne hakim ve çok estetik bir vizörü olan birisi. Benim de biraz girişkenliğim böyle çalışkanlığımla birleşti ve böyle bir şey ortaya çıktı. Şahane bir iş ortaya çıktı Evet. ki birçok da ödülle Doğru. geri döndü. Evet. Ödülleri de konuşmadan olmaz. Hem yurt içinden hem yurt dışından çok kıymetli ödüllere sahip oldunuz. Aslında hep bir işi yaparken bu düşünülerek yapılmıyor ama sonucu da takdir edildiği zaman o da ayrı bir keyif oluyor değil mi? Tabii ki bizi çok mutlu etti. Yani biz ilgi göreceğinden emindik belgeselin. Çünkü çok ilginç yani özellikle de konu bakımından. Ama bu kadar festivallerde ödül alacağını hayal etmezdik açıkçası. Çünkü bunda tabii ki bize San Francisco Sanat Komisyonu'nun verdiği fonun da çok büyük bir faydası oldu. Çok fazla festivale başvurabildik. Ve çok inanılmaz yerlerden çok güzel ödüller aldık. Yani belgeselimiz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gösterildi. İlk ödülünü Glasgow'dan, Birleşik Krallık'ta İskoçya Glasgow'dan aldı. Arkasından
Sırbistan'da bir ödül aldı. Doku Bakü'de gösterime girdi. Arkasından yine Bosna Hersek'te, Yunanistan'da, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde izlendi. Çok Aslında farklı. bir kültürün tanıtımına ne kadar büyük bir katkı, değil mi? Tabii. Hiç ilk defa tanışanlar bile olmuştur eminim. Belgeseli seyredip veya seyredip eşine dostuna anlattığı zaman, şimdi insan faktörü öyle bir şey ki bu tarz işlerde herkes birbirine anlattığı zaman o yayılımı belki ne kadar büyük bütçelerde, paralar da harcasınız Hı hı. gerçekleştiremezsiniz. Kesinlikle. Ama o dilden dile yayılım bir kültürün dünyada bilinirliğini arttırmak için muazzam bir platform. Tabii. Yani bizi de çok şaşırttı. Özellikle mesela Kanada'dan bir ödül geldi bize. Kanada'dan bir belgesel festivalinden, film festivalinden pardon. Şimdi Kanada'da tabii ki bir Balkan müziği ilgisi olan insanlar mevcuttur. Ama bu bize ödül verenler bu Balkan müziğiyle o kadar da alakadar Yakından değil. Ama ilgili değiller. müzikle alakalı bir etraflı bir düşünceleri var. Bundan dolayı da bizim belgeselimizin hakikaten hatta belki bir tür makale gibi böyle bir şey yaptılar. Bir tür hani o tarihe bir dipnot gibi bunu algılayıp orada da yayınladılar. Tabii bölge ülkelerinde zaten dediğiniz gibi bir tanıdık geliyor onlara Tabii bu kültür. mutlaka. Ama Ama mesela çok uzaklarda, kilometrelerce uzaklarda zor bir durum bu. evet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden takdir görmeyi biz hiç beklemiyorduk mesela. Sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Yani her birine şaşırdım aslında. Yani heyecanlandım. Bir Çok yandan mutlu etti. beklediğiniz ama bir yandan da ya bu kadar da uzaktan beklemiyorduk Evet. dediğiniz anlar. Biz ilk etapta şöyle bir şey, hani böyle bir serzeniş gibi de düşünmeyin de, yani dinleyicilerimiz öyle düşünmesin. Türkiye'den Daha çok ülkeden değil mi? Evet, Bunu söyleyeceğinizi tahmin. Türkiye'den çok ilgi göremedik ilk etapta, ama sonradan TRT Belgesel Ödülleri bizim festivale davet etti. Hı hı. Özel seçkiyi aldı bizi. Harika. Bu bizi inanılmaz mutlu etti. En çok da mutlu eden şey bu oldu. Çünkü TRT yani Türkiye'nin Bir okul zaten. evet, en büyük kurumu ve TRT Belgesel Ödülleri dünyada bir belgesel ödülleri festivali. Ve kendi ülkemizden de böyle bir ilgi görmüş olmak. Biraz da şeye benzetiyorum ben. Hani herkesin annesi babası vardır. Annesi babasından takdir görmek ister. Hani yurt dışında her yerden takdir görürsünüz. Bir anne baba aferin Tamam, evladım çok dediği doğru. zaman. Akrabalar sizi çok güzel överler ama siz anneden babadan beklersiniz. Evet, Onlar yani niye söylemiyor? Onlar söyleyince bir mutlu olursunuz. Biz de öyle bir hissiyata kapıldık. Yani TRT Belgesel bizi böyle bir Ve ödüllendirince. herhalde haber gelince de oh be annemiz Evet. babamız da bizi takdir etti dediniz mi? Aynen öyle hissettik, doğru. Harika. Peki ne kadar sürede belgesel tamamlandı? Biz çekimleri 2020 itibariyle bitirmiştik aslında. Bu hem şöyle bir durum vardı. Biraz mecburiyetten bitirmiştik. Çünkü Covid-19 o dönemde Ne değişik bir dönemdi değil mi? evet, çok kötü bir dönemdi. Bir de tabii müzik sektörü, o Bütün etkinlikler sektörler gibi, evet. kısıtlanmaya başladı Doğru. San Francisco'da. Ve bir de tabii ki biz öyle ağzında maskeli insanları çekip o dönemi hatırlatmak istemedik Balkan Sisko'da insanları. Biraz zamansız bir belgesel olsun istedik. Ama şansımıza biz o Covid-19 salgını gelmeden birçok şeyi çekmiştik zaten. Daha sonradan ben Türkiye'ye geldim. 2023'te post prodüksiyonunu bitirdim. Yani böyle 4-5 yıllık bir süreç gibi geliyor ama tabii ki 4-5 yıl sürecinin içerisinde her anı çalışmayla geçen bir süreç değil. Yani parça parça. 2023'te prodüksiyon bitmişti, yani her şey hazırdı. Ve şeylere hazırdık, festivallere hazırdık, öyle diyeyim. Biraz ben böyle işlerin de böyle şarkıların, filmlerin, belgesellerinin de insanlar gibi kaderi olduğunu düşünüyorum. Onlar doğru yeri, doğru zamanı bekliyorlar. Ben de öyle düşündüm şimdi siz öyle deyince. Değil mi ama Evet. yani daha öncesinde olsa belki aynı sesi getiremeyecek. Evet. Ama o doğru noktada, doğru zamanda ortaya çıktığı zaman işte sonuçta böyle oluyor gibi. Sanki onun böyle bir ortaya çıkma isteği varmış da bizi aracı koymuş Çok gibi doğru. bir düşünceye kapılıyor insan hakikaten.
Yani inşallah becerebilmişizdir. İnşallah insanlar... Öyle gibi görünüyor. Daha ne? Var mı yeni projeler? Şimdi bu kadar ödülden sonra, anne baba ödülünden de sonra dolayısıyla yeni işleri biraz daha tetikler mi? Daha çabuk olması için, yoksa biz biraz keyfini çıkaralım daha sonra mı başlayacağız diyorsunuz? Var aslında, yani üzerine çalıştığım bir proje var. Ama tabii ki Balkan Sisko gibi bir proje değil de bu biraz daha farklı bir şey. Şunu gördüm ben Türkiye'de gençlerde medikal ilaçların kötüye kullanımıyla ilgili bir eğilim var. Ve bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum ki bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşsun ve insanlar bu gençler bu işten uzaklaşsın. Buna hizmet etmek istiyorum. Hatta bunu direkt yayınlamak istiyorum. Bu dünyada bir sıkıntı değil mi? Dünyada da bir sıkıntı ama ben tabii ki ülkemizin insanları için çok daha üzülüyorum, gençleri için. Çünkü pırıl pırıl zihinler ülkelerine, kendi hayatlarına, ailelerine çok güzel şeyler kazandırabilecek yaşlarda böyle bir takım onaylanmayacak Alışkanlıkların içine girebiliyorlar. Evet. Ki Avrupa'ya nazaran bu kadar genç nüfusumuz, bu kadar pırıl pırıl gencimiz varken ve onlardan hep Avrupa'ya, şöyle bir dünyaya baktığımız zaman en çok övündüğümüz şeylerden biridir bu. Tabii. Öyle güzel gençlerimiz var ki, öyle pırıl pırıl gençlerimiz var ki, dolayısıyla eminim çok büyük bir yaraya etkili bir İnşallah. merhem olacaktır belgeseliniz. Evet. Ki böyle işlerin de biraz gelecek nesillere de böyle miras gibi olduğunu da düşünüyorum ben. Evet. Çünkü hiçbir zaman zamanı geçmiyor. Hı hı. Dolayısıyla diliyoruz yeni işinizde stüdyomuzda sizlerle birlikte konuşuyor olacağız. İnşallah. Sevgili dinleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz diyelim. Son olarak söyleyebileceğim, izleyici, Balkan Sisko izleyicisi şunun farkına varmalı bence. Hı hı. Şimdi Balkan müziğini, o Balkan Sisko'daki karakterler, insanlar sonradan keşfediyorlar. Yani işte Goran Bregovic vasıtasıyla, Emir Kusturica filmleriyle falan bir keşif söz konusu. Ama biz bu toprakların insanları olarak bu Balkan müziğiyle, Balkan kültürüyle beraber yaşıyoruz. Yani Kardeş gibiyiz. evet, kültürel arka planımız nereli olursak olalım, yani bu müziklerle, bu kültürle beraber hemhal oluyoruz. Biz Balkan biziz, biz Balkanlar bizim içimizde ve buna kilometrelerce, binlerce kilometre öteden insanlar ilgi duyuyor, sahip çıkmaya çalışıyor, bununla ilgili üretimde bulunuyor. Belki biz de bu verili olan şeyi sahip çıkmak gerektiğini, biraz daha farkındalık kazanabiliriz bununla ilgili diye düşünüyorum. Aslında hem kendi kültürümüzde hem de kardeş olduğumuz belli başlı kültürler var bizim. Evet. Onlar da yine hem bizlere hem de sevgili gençlerimize iş düşüyor diyelim. Evet. Sağ olun efendim. Yeniden görüşmek üzere yeni projelerde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Tuğrul Sarıkaya bizlerle birlikteydi. Şimdi Kültür Yolu kısa bir araya gidiyor. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Reklamlar.